Ankara Emniyeti Kamu Şube'de mülakat dedikleri kendilerinin bir görüşmeye aldılar. Galis küfürler eşliğinde. Yani bir korkutma seanslarıydı. Bunlar birkaç gün devam etti mülakat. Bir noktadan sonra işlerin şeklini değiştiğini biz de anlamıştık zaten. Artık e, mülakatlar yerine filmlerde gördüğümüz işkence seansları başladı. Öncelikle işkence tehdidiyle başlar. Ortada çok ciddi bir tehdit var. Fiziksel bir şiddete cidden maruz kalan arkadaşlarımız söz konusu. Bir de diğer bütün kişilerin bu sesleri dinlettirilmesi. Bazı insanları alıyorsunuz, bunlar benim memurum diyorsunuz. Diplomatlar diyorsunuz, benim ülkemi temsil ediyorlar diyorsunuz. Sonra sizin ülkenizi temsil eden insanlara işkence ediyorsunuz. 4 tane ÖSS Türkiye birincisinin olduğu, Harvard, Oxford, Columbia Üniversitesi gibi üniversitelerden mezun insanların olduğu bir gruptu. Ben 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'ni kazandım ve burslu olarak kazandım. Türkiye derecesi yaparak kazandım. 4 yılda üniversiteden mezun oldum ve yüksek şeref listesinde mezun oldum. Türk Devleti zamanında en mahremini emanet ettiği diplomatlarına işkence yapması çok sarsıcı oldu işin açıkçası. Bakanlık elimizden kayıyor endişesiyle bir grubun bir aslında operasyonuydu, bir komplosuydu bu. Ee, 20 Mayıs 2019 tarihinde 2010 ve 2013 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'na girmiş olan eski diplomatlar hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. Bu kişiler arasında benim ve eşimin de ismi geçiyordu. 2 ayrı yerde tutulduk. Bayan arkadaşlarımız da vardı. Bir nezarethanede yaklaşık 9-10 kişinin kaldığı, dolayısıyla yere yatmak zorunda kaldığımız, oturmakta bile sıkıntı çektiğimiz nezarethane koşullarında 2 hafta kadar 14 gün gözaltında kaldık. 245 kişi aleyhine zannedersem soruşturma yapıldı. Ve 105 kişi yakalandı. Dosyadaki suçlamalar 3 tane. Terör örgütü üyeliği ilki. İkincisi resmi belgede sahtecilik. Üçüncüsü nitelikli dolandırıcılık. Ancak bu ithamların tamamen altı boş olduğu için, iftira olduğu için elde de haliyle belgeler yoktu, bilgiler, deliller yoktu. Bunun için esasen o yapılan işkenceler bir delil üretme süreciydi. Yapılan ithamlar, tasfiyeye gerekçe olarak sunulan şeylerin altını doldurmak için önceden hazırlanan iddianamelerin zorla imzalatılması amacıyla işkenceye başvuruldu. Buranın tabii bu işin arka planına bakmak lazım. Bakanlık bu süreçte çok önemli bir rol oynadı. Bu işkence sürecine giden yolun taşlarını döşedi, adım adım. Daha öncesinde Twitter'da dolanan işkence ve kötü muameleye ilişkin söylentiler nedeniyle teslim olmamıştım. Biz 2016 tarihinde Türkiye'ye çekildik ve bir nevi insanları terörist ilan ederek ülkeye çağırıyorsunuz ve bu insanlar yıllarca Türkiye'de normal bir şekilde hareket ediyorlar. Terörist olarak adlandırılan insanlar ve yıllar sonra birdenbire siz bu kişileri gözaltına almak istiyorsunuz. Bu insanlar teröristse eğer neden yıllarca hiçbir sorgulama geçirmediler? Neden adli sicil kayıtları temizdi? Daha ilk girdikleri dönemden itibaren hemen bir karalama kampanyası başlatıldı belli bir ekip tarafından. Çünkü bu ekip yıllardır bakanlığı yönetmeye, kendi avucu içinde tutmaya alışmış olan bir ekip. Şimdi çok yeni toplumun farklı kesimlerinden gelen fakir ailelerden, zengin ailelerden ama çok iyi eğitim almış, ama çok iyi üniversitelerden mezun olmuş Türkiye içinde ve dışında. Hatta 4 tane ÖSS Türkiye birincisinin olduğu, Harvard, Oxford, Columbia Üniversitesi gibi üniversitelerden mezun insanların olduğu bir gruptu. Onlarla rekabet etmenin zorluğunu biliyorlardı ve kendi çocukları, bakanlığa girmesini istediği çocuklar bu yetenekli, Türkiye'nin her kesiminden gelen yetenekli insanlarla rekabet edemiyorlardı. Ulusal çapta yapılan ortak sınavlarda, objektivitenin olduğu sınavlarda bu çocukları geçemiyorlardı, kendi çocukları. Dolayısıyla bakanlık elimizden kayıyor endişesiyle bir grubun bir aslında operasyonuydu, bir komplosuydu bu. Ve adım adım oluşturdular bu işkenceye giden süreci, adım adım inşa ettiler. Hatta bunun adını bile koydular.
bakanlık koridorlarında darbeden çok öncesinde tasfiye yapacaklarını, darbeden sonra bunu darbeyle ilişkilendirdiler ama bu çok önceden planlanan, bakanlık koridorlarında konuşulan bir komploydu ve hatta bunu Reconquista'ya benzettiler. Biliyorsunuz İspanya'dan Müslümanların 7 asır sonra atılması, tamamen Müslümanların İspanya dışına itilmesi ne verilen Reconquista adını bakanlıktan bu insanların tasfiyesi için kullandılar. İşin açıkçası 15 Temmuz'un üzerinden ve ihracımın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hala daha neden ihraç olduğumu bilmiyorum. Çünkü herhangi bir soruşturma geçirmedim. Herhangi bir tarafıma suçlama da yöneltilmedi. Açtığımız davalara bakanlıkça verilen cevaplar da çok klasik cevaplar. Ama tabii benim bir tahminim var. Ben Yamanlar Koleji mezunuyum. Dolayısıyla çok büyük bir ihtimal bundan dolayı fişleme listelerine adım girdi. Öncelikle bizi mülakat dedikleri kendilerinin ama herhangi bir hukuki karşılığı olmayan avukatların çağrılmadığı veya girmek isteyenlere izin verilmediği bir görüşmeye aldılar. Bu görüşmelerde kendi deyimleriyle örgütle iltisakımızı kabul etmemiz gerektiğini, aksi takdirde başımıza neler gelebileceği, ailemize neler gelebileceği, tabii galis küfürler eşliğinde yani bir korkutma seanslarıydı. Mülakata tabi tutulduk. Bunlar birkaç gün devam etti mülakat. Sanırım mülakatlardan istedikleri sonuçları alamayınca nasıl bir sonuç istiyorlar tabii bilemiyorum. Bir yöntem değiştirdiler. Bu sefer herkesi mülakata almak yerine belli kişilere odaklanmaya başladılar. Belli kişileri günün belirli saatlerinde 3 kere, 4 kere, 5 kere çağırıp götürmeye başladılar. Bunlar gece yarısı da oluyordu. Ama bu mülakatlarda psikolojik şiddet, sözlü taciz ve tehdit dışında henüz fiziksel ve cinsel taciz boyutuna ulaşmadı olaylar. Kimdi bu mülakatları ya da görüşmeleri yapanlar? Polis miydi? İstihbarat görevlileri miydi? Kimdi bunlar? Tabii bize kimliklerini belirtmiyorlar ama bir anlayabildiğimiz kadarıyla Karşıyaka'da çalışan sivil polisler. İlk anlayabildiğimiz kadarıyla bir odaya giriyorsunuz 3-4 kişi. Yani dosyayla ilgili de soru sormuyorlar. Hani elinizde bir somut bilgi varsa neden böyle tevessül ediyorsunuz? Mesela ben mülakata girdiğimde hemen Ankara Emniyetinde şehit edilen polislerin kanlarını elimde taşımakla suçlandım. Daha sonra yani işte Kızılay'da HTS kaydı çıkmış birkaç sınava giren kişiyle. Ankara, Kızılay bir günde kaç milyon ya da kaç yüz bin kişi oradan geçiyor bilmiyorum. Hani çok böyle trajikomik sorular, garip bir durum, hakaretler, galis hakaretler eşliğinde şöyle bir duyum aldım. Bakanlıktan bir yetkili bir hafta geçtikten sonra gözaltı süresi soruşturmanın seyrinden çok memnun olunmadığını, istedikleri sonucun gitmediğini gelip ifade ediyor emniyet yetkililerine. Bir noktadan sonra işlerin şeklini değiştiğini biz de anlamıştık zaten. Artık mülakatlar yerine o filmlerde gördüğümüz işkence seansları başladı. Size söyleyebileceğim şekilde dediniz ama bunların kayıtlara geçmesi gerektiğine inanıyorum. Yani sizleri tehdit ederken ne diyorlardı mesela? Ya işte kızın var mı? Oğlun var mı? Eşin var mı? Bunların başına neler gelebileceğini tahmin ediyor musun? Sen hapislerde çürürken bunların başına neler gelir? Yani daha fazlasını yani tahmin edebileceğimiz şeyler. 8. veya 7. yılıydı gözaltı sürecinin. Bizim yan nezarethaneden bir arkadaşı götürdüler yine bir gece yarısı. Biz tabii getirildikten sonra biz bilmiyoruz hani neler yaşandı falan. Ertesi sabah arkadaşla konuşurken çünkü çok kötüydü. Yani hakikaten psikolojik olarak yıkılmış birisi vardı. Biz anladık yani kötü bir şeyler olmuş. Anlatmak istemedi önce. Daha sonra biz ısrar edince yani gece bu sefer mülakat yerine farklı bir yere götürüldüğünü,
başına bir torba geçirildiğini, kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerinde kaba dayak atıldığını, özellikle karnına atıldığını ve kendi aralarında konuşuyorlarmış hani darp izi olmayacak yerlere vurun. Çabuk işte bize isim ver ve şunları kabul et. Arkadaş tabii yani söyleyeceği bir şey yok. Ne varsa onu söyleyecek. İstediklerini alamayınca bu sefer iç çamaşırını zorla çıkartmışlar. Eşofmanını ve iç çamaşırını. Ve yerde emekletmişler çocuk gibi. Daha fazlasını anlatmadı ama biz daha fazlasını olduğunu daha sonra anlayacaktık. Yani bu işin böyle olmadığını ertesi gün bizim koğuştan birisi götürüldüğünde anlayacak. Bir ertesi gün bu sefer bizim koğuşa gelmişti sıra. Gece 12.30, 1.30 tam o civarlarda olması lazım. Bir arkadaşımızı götürdüler. Tabii biz uyuyamadık, bekledik. Yaklaşık 1,5 saat sonra geldiğinde. Yani gene aynı. Başına bir çuval geçirme, ayak. Arkadaşımız iç çamaşırını, eşofmanını çıkartmak istememiş. Zorla indirmişler. Emekletmişler. Ve en sonunda secde pozisyonu almasını istemişler. Bunları anlatmakta çok zorlanıyorum. Daha sonra makat bölgesine ben utanarak anlatıyorum. Bunu yapanlar nasıl bu işlere tevessül ediyor bilemiyorum. Makat bölgesine bir yağlı ya da bir kayganlaştırıcı sürmüşler. Ve bir katı madde muhtemelen cop veya benzeri bir şey. Makat bölgesinde gezdirmişler. Biz 15 Temmuz'dan sonra burada kaç kişinin bağırsaklarını patlattık. Bir tane de seninkini patlatırız ne olacak falan demişler. Arkadaşım daha fazlasını anlatmadı. Olay ne kadar ileri gitti ya da daha ne kadar ileri gidebilirdi bilmiyorum. Ve yarın yine geleceğiz diyerek bıraktılar. Yani bu çok acı. Bu bir acziyet. Ortada bir iddia var. Bu iddianın ispat edilmesine yönelik bir takım delil toplama içerisine girilmeli. Ama ortada mevcut delillerin ne kadar cılız olduğunun çok bariz bir göstergesi. Bunu yaparken de çok hukuksal, insanlığa karşı suç teşkil edilebilecek bir yöntemle bu yapılmaya çalışılıyor. Öncelikle işkence tehdidiyle başlar. Ortada çok ciddi bir tehdit var. Birileri işkenceye de fiziksel bir şiddete cidden maruz kalan arkadaşlarımız söz konusu. Bir de diğer bütün kişilerin bu sesleri dinlettirilmesi ve sıra size geliyor mesajını onlara almalarının temin edilmesi. Koğuşa getirilmek için şöyle söyleyeyim. Koğuştan çıkarken emniyette bir insan neden ters kelepçelenir? Nereye kaçma ihtimali vardır? Koğuştan çıkarken zaten ters kelepçeyle götürüldüklerini biz anladık yani. Bu işin sonu kötü. Ve Ankara Emniyet olayları yalanlamak yerine şunu yapabilirdi. O tarihteki iddialı kayıtları, çünkü her yerde kamera var. Kamera kayıtlarını gösterebilirdi. Ama Bu ne kadar devam etti ve sizin hani kaç kişiye bu şekilde doğrudan işkence yapıldı? benim bizatihi 2 kişi direkt hani şahit olduk biz. Bir üçüncü kişiyle mahkemeye çıkarıldığımızda hep beraber çıkartılıyorduk 4 günde bir. Orada yine bir meslektaşımla görüştüm. O da aynı şeyleri anlattı. Benim bana bizatihi anlatan 3 kişi oldu. Bir Ramazan akşamıydı, iftar sonrasıydı. Bir meslektaşımdan mesaj aldım. Arkadaşlarımıza, eski meslektaşlarımıza ağır işkenceler yapıldığını öğrendik. Şok oldum tabii. Elim ayağım buz kesti adeta. Yani çok hukuksuzluk yaşandı bu süreçte ama böyle bir şeye tevessül edileceğini, bir devletin kendi diplomatlarına işkence edeceğini hiç düşünemezdik. Herhalde kimsenin aklından geçecek bir hadise değildi. Çok kötü şeyler duyduk. Makata cop sokmaya kadar ağır işkenceler olduğu, hakaretler olduğu, insanların aileleriyle tehdit edildiğini öğrendik maalesef. Özel odalara götürülüp karanlık odalarda işkenceler yapıldığını, baro raporunda da geçtiği şekilde emniyet dışından MİT'ten insanların gelip oralarda işkence ekibi olarak rol aldığını duyduk. Bazı insanları alıyorsunuz, bunlar benim memurum diyorsunuz. Diplomatlar diyorsunuz, benim ülkemi temsil ediyorlar diyorsunuz. Sonra sizin ülkenizi temsil eden insanlara işkence ediyorsunuz ve bu yabancı basına yansıdı. Kesinlikle Türkiye'nin kredibilitesini, görünürlüğünü zedeleyen
ve geri dönüşü olmayan bir adımdı. Türkiye'nin gerçekten imaj açısından çok büyük şeyler kaybettiğini düşünüyorum. Ben de eğer Türkiye'de olsaydım aynı muameleye tabi tutulacaktım. Bir de tabii işkence gören arkadaşlarımız, eski meslektaşlarımız, birlikte görev yaptığımız, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız. Bir kısmı 20 yıllık arkadaşım, üniversiteden arkadaşım. Daha sonrasında ailecek görüştüğümüz, çocuklarını tanıdığım, çocuklarımı tanıyan insanlar. Dolayısıyla tabii ki bizim için, benim için sarsıcı oldu. Birçok arkadaşımız için de sarsıcı oldu bu haberleri almak. Yani 2019 Türkiye'sinde Türk devleti zamanında en mahremini emanet ettiği diplomatlarına işkence yapması çok sarsıcı oldu işin açıkçası. Görüşülen 6 kişi oldu. 6 kişiden 5'i ağır işkence gördüklerini, gözleri kapatılarak karanlık bir odaya götürüldüklerini, çırılçıplak soyulduklarını ve bir takım kötü işkencelerin yapıldığını, hatta jopla makatlarına sokulmak suretiyle bir işkence metodunun da yapıldığını belirtmişlerdi. 5 kişi bu ifadede bulunmuştu. Diğer bir kişi ise kendisine bu işkencenin yapılmadığını ama 5 kişinin ifadelerini dinlediğini söylüyordu. Ankara Barosu bu ifadeleri ayrıntılı bir şekilde zapta geçirdi, raporlaştırdı. Bu olay avukatlara duyurulması vesilesiyle olayın Ömer Faruk Bey'in Gergerlioğlu'nda sahiplenmesiyle anladığımız kadarıyla hız kesti. Bir noktadan sonra hız kesti. Kamuoyuna intikal etmeseydi muhtemelen biz de sıramızı bekliyorduk. Özellikle iktidar temsilcileri ya da işte emniyet bu türden iddiaları gündeme geldiğinde yalanlama yoluna gidiyor. Bunu tercih ediyor. Siz ne söylersiniz bu hususta? Yani Türkiye'de işkence var mı sorusuna sizin cevabınız ne olur ya da yok diyen yetkililere ne dersiniz bu hususta? Şimdi şöyle, ben bu olayları yaşadıktan sonra bazı yakınlarım veya arkadaşlarıma da anlattım. Onlar inanmadılar. Türk polisi böyle bir şey yapmaz dediler. Orada ben büyük bir şok geçirdim. Yani halkın sahadaki gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunu. Ben de açıkçası işkence iddialarını eskiden çok marjinal bir oran olabilir diye düşünüyordum. Ama o olayları yaşadıktan sonra işkencenin çok yaygın olduğunu, en azından işkenceye sıfır tolerans gibi bir politikanın olmadığını, öyle bir politikadan bahsediliyor. İşkence mağduruna sıfır tolerans diye bir politikadan bahsedilebileceğini. Çünkü hiç sizin söylediğiniz hiçbir iddia gereği şekilde araştırılıp size dönülmüyor. Emniyetten bizi getiren polisler de mahkeme salonuna giriyordu. Hani bu herhangi bir şey söylenmesin hakime falan karşı diye. Yani mahkeme bağımsızlığı, hukuk devleti, bunlar tamamen ben orada ölmüş olduğunu gördüm. Orada da hiç kimse cesaret edip bir şey söyleyemedi. Çünkü sizi getirenler, size baskı yapanlar orada mahkeme salonuna sizinle birlikte gidiyor. Orada o korku çemberini, psikolojisini yarıp da bir şey söyleyen olmadı. Fakat daha sonra Ankara Barosu'nun iddialar üzerine soruşturma açıldığını duyduk. Soruşturmadan da bir şey çıkmadığını tüm kamuoyu gibi biz de biliyoruz. O günleri hatırladığınızda ne hissediyorsunuz? Vallahi çok yani hatırlamak istemiyorum. Olaydan belirli bir süre sonra hakikaten hani normal, düzenli bir şekilde uyumakta ciddi sıkıntı çektim. Ben böyle bir sıkıntı çektiysem bizzat o fiziksel ve cinsel tacize, işkenceye maruz kalan arkadaşlarım neler yaşadılar, neler yaşıyorlar hala. Yıllarca hani ülke, coğrafya, hava koşulları, mesai saatleri hiçbir şey fark etmeden gerektiğinde ailemizden, özel hayatımızdan fedakarlık yaparak
ülkemiz için, vatanımız için bir şeyler yapmaya, bir şeyler üretmeye çalıştık. Ama günün sonunda terörist ilan edildik. Vatan haini ilan edildik. Ya bunu kelimelere dökmek, bunu ifade etmek hakikaten çok zor. İşkence hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz. Ne kadar gerekçe sunarsanız sunun, doğru ya da yanlış, işkenceyi meşru kılamazsınız. Ki ithamlarınız, bu insanlara yönelik iddialarınız gerçekse zaten işkenceye de başvurmaya, tevessül etmeye gerek duymazsınız. Zaten delilleriniz vardır ve bunları ortaya koyarsınız. Bu iddiaların altı boş olduğu için, iftira olduğu için bu işkenceye başvuruldu. Ne yapalım diye düşündük. Çünkü işkenceyi durdurmanın en iyi yolu, en geçerli yolu bunun duyurulması ve uluslararası baskı olmasıydı işin açıkçası. Ben işin açıkçası ilk defa o tarihte kendi kimliğimle Twitter'da aktif bir şekilde yazmaya başladım. Ama tabii bu işkencenin durmuş olması arkadaşlarımızın haksız bir şekilde saçma sapan suçlamalarla tutuklanmasını engellemedi. Bazı arkadaşlarımız tutuklandı. Hala daha içeride olan ne yazık ki arkadaşlarımız var. Hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi insanlar hareket ediyor. Bürokratlar, emniyet mensupları, bu işin arkasında olanlar, Dışişleri Bakanlığı personeli sanki AK Parti ilelebet iktidarda kalacak ve bu yapılan suçlar, işkenceler de bir gün soruşturulmayacakmış gibi hareket ediyor. Tarihte de hep bu yanılgıya düşmüşler işin açıkçası insanlar ama bir gün bunların soruşturulacağı bir Türkiye'nin de ben geleceğine inanıyorum. İşkencede zaman aşımı yok. Dolayısıyla bunlar bir gün soruşturulacak diye ben ümidimi ve inancımı koruyorum. Şöyle bir iddia var. Aslında bu vasıfları taşımıyorlar ve buralara hak etmedikleri halde girdiler. Yabancı dil dahi bilmiyorlardı. Sınavları incelediklerinde hiçbir problem olmadığını zaten gördüler. Daha sonra yapılan mahkeme sürecinde de sınavda herhangi bir usulsüzlük tespit edilemediği için tahliye kararları çıkmaya başladı. Sonuçta binlerce memuru görevlerinden ettiler ve bir şekilde biz bu kişileri attık ama bir nedeni var demeleri gerekiyordu. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Ben 2010 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girmiştim. Zaten Dışişleri Bakanlığı'na girmek çok kolay bir süreç değil. Ben zaten siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunuyum. Önce KPSS'den yeterli not almanız gerekiyor. Daha sonrasında bir test aşaması vardı. Bu aşamayı geçmeniz gerekiyor. Daha sonrasında bir yazılı aşama var. Bu da 4 bölümden oluşuyor. Bunları da geçmiş olmanız gerekiyor ve daha sonrasında mülakata alınıyorsunuz. Zaten daha sonrasında öğrendiğim kadarıyla bu yazılı aşamada belirlenen sorular o sırada bir heyet tarafından belirleniyor. Daha önce belirlenmiş, çok daha önceden karar verilmiş sorular değil. Ve bu soruların heyetin onayından geçmesi gerekiyor. Daha sonrasında zaten mülakata alındığında orada müsteşar yardımcıları, birçok büyükelçi de oradaydı ve ben o kişilerin de gözleri önünde bir sözlü sınava girmiş oldum. Ve bu aşamaların hepsinden geçmiş oldum. Dolayısıyla bu aşamalardan birisinde takılıyor olmam gerekirdi benim. 6 yıl boyunca görev yaptım. 2 yıl Ankara'da, 2 yıl Kırgızistan'da, 2 yıl da Birleşik Arap Emirlikleri'nde görev yaptım. Ve bu yıllar içerisindeki bütün sicil notlarım da hep olumluydu ve yüksek notlar aldım. 2016 yılına kadar hiçbir problemle karşılaşmadım. Hatta övgüler aldım. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Mezuniyetten sonra Ankara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Hukuk üzerine master yaptım. Ben de Harvard mezunuyum. 2010 yılında bakanlığa girdim, Dışişleri Bakanlığı'na. Şu anda Almanya'da yaşıyorum. Bucharest Law School'da doktora adayı disertasyonumu verdim. Yani bu birikimi kendi ülkemiz istikametinde kullanma şeklinde bir hayalimiz, bir düşüncem vardı benim şahsen. Hukukçu ve uluslararası hukuk alanında ciddi çalışmalar yapmış ve makaleleri Oxford, Harvard Review gibi yerlerde yayınlanmış biriyim.
Ve bu birikim devlete yani devletim için kullanmak istedim, ülkem için kullanmak istedim. Ülkemin bir takım uluslararası arenadaki iddialarını uluslararası hukuk bağlamında meşrulaştırma yönünde argümanlar üreteyim istedim. Yani ülkemin iddialarını biliyorum, uluslararası hukuku biliyorum. Bunu nasıl güzel bir hukuki zemine oturtabilirim? Bunun çilesini çektim. Ama nasip değilmiş, olmadı. Ben 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'ni kazandım ve burslu olarak kazandım. Türkiye derecesi yaparak kazandım. Bilkent Üniversitesi'nin çok zorlu bir İngilizce hazırlık sınavı vardır. Onu geçemezseniz bir yıl hazırlık okursunuz. Ben bu sınavı geçtim. Ben Bilkent'te hazırlık da okumadım. 4 yılda üniversiteden mezun oldum ve yüksek şeref listesinde mezun oldum. Hay Anır olarak mezun oldum. Ve Bilkent'teki eğitim dili İngilizce. Belki bilmeyenler olabilir. Eğitim dili İngilizce. Daha sonrasında 2008 yılında İsviçre'de çok ünlü bir uluslararası ilişkiler okulu var. The Graduate Institute of International and Development Studies isminde. Oradan burslu kabul aldım ki o zaman Hazine Müsteşarlığı'nda çalışıyordum. Normalde devletin verdiği bursla da gitme imkanım vardı ama ben üniversitenin bursuyla gitmeyi tercih ettim. Üniversitenin bursuyla gittim. 2. yılımda orada asistanlık yaptım. Üniversitede asistanlık yaptım. Oradan mezun olduktan sonra gene çok iyi bir ortalamayla mezun oldum. Oradan mezun olduktan sonra 2010 yılında yine Aralık ayında Birleşmiş Milletler'in personel giriş sınavı var. Bu da gene İngilizce. Onu da geçtim. Yazılı aşamasını. Birleşmiş Milletler. Yani öyle soruların soru çalmanın çok mümkün olmadığı, yani aklınıza dahi getiremeyeceğiniz bir yerin sınavı. Aynı yılda 2010 Aralık'ta da gene Dışişleri Bakanlığı sınavını kazandım. İhraç sonrası dediğim gibi buraya geldim. Burada da gene geldim ne yapabilirim diye düşündüm. Üniversiteye başvurdum. Burada da gene burslu olarak bir üniversiteden kabul aldım. İkinci yılında burada da gene sanırım. Evet, Avrupa'dayım, Hollanda'dayım. Evet. Hollanda'dayım. Hollanda'da Groningen Üniversitesi'nde Research Master yapıyorum. 2. yılımda yine dediğim gibi asistanlık yaptım. Yani dolayısıyla bu kadar şeyi herhalde İngilizce bilmeden yapmak çok fazla mümkün olmasa gerek. Suçlanan insanların birçoğu, yani kahir ekseriyeti diyebilirim. Tam rakam aklımda değil ama %50'nin üzerinde olduğunu biliyorum. Bilkent, ODTÜ, Galatasaray, Koç, Boğaziçi gibi İngilizce eğitim veren üniversitelerden mezun insanlar. Dolayısıyla bu iddiaların işin açıkçası iler tutar tarafı yok. Ama bazı çok ünlü hocalarımız bile, isimler bile bu iddiaları gerçekmiş gibi paylaşabiliyorlar. Bu konuda yoğun bir propaganda var işin açıkçası. Ve bu şekilde, yani kısaca kendimi tanıtmam gerekirse, ve 15 Temmuz olduğunda da İngiltere'deydim. İngiltere'den geri döndüm. Dolayısıyla herhangi bir o zaman hala da Türkiye'deki hukuk sistemine olan bir güvenim vardı diyeyim. Bu ihraç edilen insanlar arasında 4 tane ÖSS Türkiye birincisi vardı ve bu insanlar liyakatsiz denilerek haklarında aleyhte propaganda yapıldı ve bu çerçevede bu insanlar soruşturmaya, gözaltına maruz bırakıldı. İhraç edilenler arasında 5 Harvard mezunu var ki bakanlıkta zaten 5 Harvard mezunu vardı. 5'i de ihraç edildi. 2004 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdim. Yurt içinde ve yurt dışında farklı görevlerde bulundum. 2016 yılında Eylül ayında ihraç oldum. Bilkent Üniversitesi'nden 2001 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Daha sonra Harvard Üniversitesi'nde master yaptım. Bakanlıktan ihraç olduğum gün bu işi yapan personelden sorumlu kişinin de bana söylediği, bakanlığın gözünde sen çok iyi bir memursun ama talimat yukarıdan geldi demişti. Tabii bunun içinde şöyle bir motivasyon da olduğunu biliyorum. İleride hukuk geldiğinde bizlerden hesap sorulmasın gibi bir anlayışla da bunlar yapılıyor, onu da biliyorum. Ama o ana kadarki tablo, amirlerimin kanaatleri o yöndeydi zaten. Ben 2004 yılında girdim, Doğu Asya Dairesi'nde görev yaptım. Tayin olana kadar. Daha sonra Riyad'da, Suudi Arabistan'da Büyükelçilikte görev yaptım. Ardından Boston Başkonsolosluğu'na tayin oldum. 2012'de döndüm. Bakan Özel Müşavirliği'nde görev yaptım. Daire Başkanı Vekili olarak ve en sonunda Avrupa Dairesi'nde görev yapıyordum. Yani çok ilginçtir ki ihraç edildiğim gün 1 Eylül'ün gecesinde açıklanmıştı. O günün sabahı
O günkü müsteşarın, ki şu an kendisi Birleşmiş Milletler New York'ta daimi temsilci, çok önemli ve gizli bir toplantısına dahil edildim. Ve muhtemelen o biliniyordu benim o gün ihraç edileceğim ama hiçbir sakınca görülmedi. Yani hiçbir sakınca görülmeyen insanlarız aslında ama bir şekilde ihraç olduk. Açıklanması, izahı çok zor. Sizin meslek büyüğü olarak kabul ettiğiniz eski diplomatlar, emekli diplomatlar ya da halen görevde de olanlar olabilir. Büyük bir sessizlik vardı. Bu iddialarla ilgili hiçbir şey dememeyi seçtiler. Evet, benim için de gerçekten bu çok çarpıcıydı. Çünkü normalde Dışişleri Bakanlığı içinde en çok övünülen konulardan birisi mesleki dayanışmadır. Bir meslektaşımız bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman herkes birbirine destek olur. Gencecik insanlar işkence görmüşlerdi. Bu insanlar 2010-2013 yılları arasında girmişlerdi ve bu 2016 yılında gözaltı kararı çıkmıştı. Bu insanlar gencecik insanlardı ve dediğiniz gibi kimse destek çıkmadı. Hatta o dönemde biz konuyu Twitter'dan takip edebiliyorduk. Çünkü biliyorsunuz zaten haber kanallarından, gazetelerden bu tür konuları takip etmek mümkün değil. Twitter'da aynı zamanda bu işkencenin yapıldığı sıralarda Dışişleri Bakanlığı'nın bir mensubunun da orada olduğuna dair bir haber duymuştuk. Bizim için bardağı taşıran son damlaydı. Çünkü o gün anladık ki artık Türkiye'den ümidimizi kesmeliydik. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili çok köklü, çok kaliteli nitelemesi yapılır. Ama içeriden baktığınızda yani hepsini kastetmiyorum ama çok da öyle değildir işin açıkçası. Çok fazla kariyerist insan vardır. Yani ana hedefi ve gayesi yapacağı bir sonraki tayindir çoğu insanın. Dolayısıyla kariyerist insanlardan da çok fazla onurlu ve saygı uyandıracak bir tavır beklemek işin açıkçası çok zor. Çoğunun ben bu düşünceyle hem yapılan hukuksuzluklara hem de yapılan işkencelere ses çıkarmadıklarını düşünüyorum. Bir diplomat dediğiniz insan sizin zamanında en mahreminize emanet ettiğiniz insanlar. Ya ben görev yaptığım yerlerde kendi kriptomu kendim çekerdim bakanlığa. Yani dolayısıyla devletin mahremi dediğiniz yerde çalıştık, gizli bilgilere vakıf olduk. Ya dolayısıyla bu derece güvendiğiniz insanlara işkence ediyor olmanız izahı yok işin açıkçası. Bu hususta herhangi bir suçlama oldu mu Ömer Bey? Bunu Hayır. Yani zaten olması da mümkün değil. Öyle bir şey olsa ortaya çıkar. Bizim hiçbir arkadaşımıza bugüne kadar herhangi bir casusluk suçlaması ya da bir gizli belgeyi açığa çıkardığınız şeklinde benim bildiğim kadarıyla bir suçlama olmadı. Zaten olması da mümkün değil. Genel olarak bu tasfiye sürecinde, ihraç döneminde de diğer kurumlara nazaran çok özel bir kindar bir tutumla ve hukuktan tamamen sapılarak, şeklen bile olsa hukuka uyuyor görüntüsü verme kaygısı duymadan hareket etti bakanlık. Bütün o tasfiye edilen kurumlar içerisinde sanıyorum oransal olarak en yüksek tasfiye ihraçlar Dışişleri Bakanlığı'nda yaşandı. 700 civarında kariyer diplomat ihraç edildi ki bu yaklaşık %30 gibi bir rakama tekabül ediyor. Çok yüksek bir oran. Halen göreve devam eden insanlar için bir nebze bunu anlayabilirim kaygılarını ama birçok emekli bakanlık mensubu var, birçok büyükelçi var. Kendisi bir Portekizli diplomat olan Ana Gomes ki o dönemde Avrupa Parlamentosu üyesiydi. O bile çıktı Avrupa Parlamentosu oturumunda bu konuyu dile getirdi. Diplomatlar arası dayanışma çerçevesinde bunu kınadığını, çok üzüldüğünü belirtti. Ama biz kendi meslektaşlarımızdan bunu duymadık, bir kişi hariç. Ben o ismi özellikle burada anmak istiyorum bir vefa borcu olarak. CHP Milletvekili Sayın Ünal Çeviköz. Bakanlık içinde etkin olan ve bakanlığı yöneten bir belli ailelerden gelen insanlar vardır. Etkin pozisyondadırlar. Başka insanların çok çalışarak geleceği yerlere çok kolay gelirler.
kıdem sırası onlar için çok işlemez. Bu herkesin bildiği bir sırdır. Velhasıl bu kesimlerce tehlike olarak görüldüler bu gelen genç insanlar, yetenekli insanlar. O süreçten sonra bakanlıkta tekrar hemen alım listelerine baktığınızda tekrar büyükelçilik çocuklarının ağırlık kazandığını göreceksiniz. O genel kalitede bir düşüklük olduğunu göreceksiniz. O kadar ki yine sembolik olduğu için söylemek istiyorum. 2017 yılında personel alımından sorumlu olan müsteşar yardımcısı yaptığı sınavda kendi kızını birinci olarak aldı. Dolayısıyla eski fabrika ayarlarına dönmüş oldu. Evet, kendilerine sorduğumuz zaman muhtemelen şunu diyecek, ama liyakatli, ama normal bir şey bu, olabilir. İşin ilginç tarafı, bunu böyle söyleyeceklerdir ama Türkiye birincisinin bakanlığa girmesini ancak torpille izah ediyorlar. Normal değil diyorlar, liyakatsiz diyorlar. Harvard mezunlarını liyakatsiz bu insanlar torpille girdi diyorlar. Dolayısıyla bazı kurallar kendileri için hiçbir zaman işlemeyen bir ekipten bahsediyoruz.